Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında çok güzel tığ işi robadan başlanan bir yelek modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için böyle iki renk kullandım ben. İkisi de 250 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında bebe yünleri. İki renkten yeleğimizi yaptım. Öncelikle bu nar çiçeği rengimle başlıyorum. Zincir çekerek başlayacağım. Çektiğimiz zincirleri çok sıkı çekmeyelim. Tığım 0 numara 2.1 milim. Evet, zincirlerimizi gevşek çekelim. Bu şekilde 76 adet zincir çektim ben. Bu zincirimiz uzun gelirse kesebiliriz. O yüzden biraz fazla zincir çekerseniz iyi olacaktır. Bu şekilde çekelim. Evet, 76 adet zincirimi çektim. Ben biraz fazla çektim. Şöyle ölçü vereyim sizlere. Bakın, zincirimi hiç gerdirmeden 33 santim uzunluğunda zincir çekmişim. Şimdi buradan sonra robamızın kol, ön ve arka kısımlarının ayrımına geçeceğiz. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın, buradaki zincirimi de ikili trabzan sayıyorum. 2 tane ikili trabzanım oldu. Sırasıyla her bir zincire bir tane ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Zincirime batıyorum. 1, 2 defa da yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde her bir zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum ve toplam 11 tane olacaklar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane yapmışız. Ve 11. 11 tane yaptık. Bakın, bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yaptık. Burası bizim önümüz. 2 zincir çekiyoruz. Ön ve kolun ayrım kısmını yaptık. Sıradaki zincirime batarak kol kısmının trabzanlarını yapmaya başladım. İlk trabzanını yaptım. İkinciyi yapıyorum. Böyle yine her bir zincire bir tane ikili trabzan batalım ve toplam 14 tane yapalım. 14 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arka kısmına geçeceğiz. 2 zincir çekelim. Sıradaki zincirimize batalım ve arka trabzanların ilkini yaptık. Yine her bir zincire bir tane trabzan yaparak toplamda 20 adet ikili trabzan yapalım. Zincirimizin üzerine yerleştirelim. Yeleğimizin arka trabzanlarında 20 adet bu şekilde örmüş olduk. Şimdi tekrar kola geçiyoruz. 2 zincir çekelim. Sıradaki zincirime batıyorum. Ve diğer kolumuzun ilk trabzanını yaptık. Yine aynı şekilde 14 tane ikili trabzan batalım her bir zincirimize ve tamamlayalım. Evet, diğer kolumuzu da 14 ikili trabzanını yaptık. 2 zincirimi çektim ve ön kısmına geçiyoruz yine. Sıradaki zincirime battım. Önün ilk trabzanını yaptım. 11 tane ikili trabzan yapalım. Her bir zincire bir tane ikili trabzan batalım. Evet, 11 tane ikili trabzanımı da bu ön kısmı için yaptım. Böyle yeleğimizin ayrım yerlerini belirlemiş olduk. 11 trabzan bu ön için, 14 trabzan kol için, 20 trabzan arka için, 14 trabzan kol için, 11 trabzan ön için. Burada bakın, bir miktar zincirim kaldı. Sizin de bu şekilde kalabilir. Bunu şöyle sizler de benim gibi kesebilirsiniz. Bakın, böyle kestim. Böyle uç kısmından çektiğinizde bakın
Hiçbir fazlalık kalmamış oldu. 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Örgümü çevirdim. Bu benim ilk trabzanım. Bu 3 zincir. Bu yüzden ikincinin tepesine batarak başlıyorum. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan yapalım. Bu köşeye kadar gelelim. Evet, bakın köşeye kadar geldim. Yine burada 11 tane ikili trabzanım var. Köşe kısmına geldiğimde bu köşeler bizim robamızın artma yerleri olacak. Bakın 2 zincirli yuvaya girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yuvaya tekrar girdim. İkinci trabzanımı yaptım. Bakın 2 tane yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. 1, tekrar aynı yuvaya 2. Bakın 2 zincirli yuvaya aralarında 2 zincir olan 4 tane ikili trabzan yaptım. Burası bizim artma yerimiz. Şimdi buradan sonra her bir trabzana bir tane batarak ilerliyorum. Diğer ayrım yerine kadar gidiyorum. Kolla arka kısmının ayrım yerine şu köşeye kadar gelelim. Evet, bakın köşe kısmına geldim. Şimdi buraya yine girerek 2 tane ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı köşeye 2 tane ikili trabzan. Bakın şu şekilde. Sonrasında her bir trabzana bir tane trabzan batarak ilerleyelim. Diğer köşeye kadar gidelim. Bu köşelerde de yine aynı şekilde artma işlemini yapalım. Bakın burada 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan yap. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan. Yine bu köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak sırayı bitirelim. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Yine 3 zincirimizi çekeceğiz. Bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız. O yüzden ilk trabzanın tepesine batmıyoruz. İkincisinin tepesine batarak 3. sıramıza başlıyoruz. Yine ayrım yerine kadar gelelim. Evet, bakın ön ve kolun ayrım yerine, bakın bu köşeye geldim. Trabzanlarımın tepelerine batarak. Şimdi bu sıramda bu köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Kol kısmına geçtim. Böyle trabzanlarımı buraya kadar geliyorum. Yine bu 2 zincirli köşeye bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3. sıramda köşeleri bu şekilde yapacağız. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane ikili trabzan şeklinde 3. sırayı tamamlayacağız. Sonrasında 4. sıraya geçtiğimde ise 2. sıradaki yaptığım şeyin tekrarını yapacağız. Köşeye 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağız tüm köşelere. Böyle bir sıra 4 tane ikili trabzan batarken bu köşeye, bir sonraki sırada 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde bu 2 sırayı köşelerini aynı şekilde tekrar ederek ilerleyelim. Örmeye devam edelim. Evet, yeleğimin roba kısmının artma yerlerini tamamladım. Sıralarımı da tamamladım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra boyunca ördüm. Şimdi kaç trabzana çıktık onları sizlere söyleyeceğim. Bakın bu önde 26 tane ikili trabzanım. Kol kısmında 44 tane ikili trabzanım. Bakın şu iki zincirden bu 2 zincire kadar 44 tane ikili trabzana çıktık. Arka kısmında 50 tane ikili trabzana kadar artma yaptık. Yine bu kol kısmı 44 ikili trabzan. Ön tarafı da 26 ikili trabzan. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Şimdi sizlere şu kısmının ölçüsünü vermek istiyorum.
Tam 13 santim uzunluğunda, bakın şu kısmı. Bir de şöyle ölçelim. Böyle de 11 santimden biraz fazla uzunluğu. Şimdi artık robamızı tamamladık. Şu an arka tarafındayım. Yine ikili trabzan olarak ilerliyorum. Her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan batarak ilerleyelim. Bu kol kısmıyla ön kısmı ayırdığımız iki zincirli köşeye kadar gelelim. Evet, şimdi köşeye kadar geldim, bakın. Buraya köşeye bir tane ikili trabzan. Sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Ve bakın diğer köşeye şu, bakın kol kısmı için yaptığım trabzanları atlayarak tam tığıma ipimi dolayarak diğer köşenin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Böyle her bir trabzana bir trabzan batarak ilerleyelim. Köşeye kadar gelelim. Evet, bakın arkayla kol kısmını ayırdığım köşeye geldim. Buraya da köşeye yine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Sonrasında önle kol kısmı birleştirdiğimiz, ayırdığımız şu köşeye tığımızı, ipimizi dolayarak batalım. Kol için yaptığımız ikili trabzanları tepelerine batmadan bu şekilde atlamış olduk. Şimdi yine her bir trabzana bir tane trabzan batarak ilerleyelim. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, bakın bu şekilde kol kısımlarını artık ayırmış olduk. Yeleğimizin beden kısmını öreceğiz. Yani şu koldan alt kısmını. Bunun için şu an örgünün yine ön yüzündeyim. Modelimin trabzanlı kısmı ön yüze denk gelmesi için burada bir sıra sık iğne yapacağım. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzana batıyorum. Böyle her bir trabzana bir kere de batıp örüyorum. Bakın battım, ördüm, battım, ördüm. Bu şekilde bir sıra sık iğne yapalım. Şu 4 zincirli kısma da 4 tane sık iğne yapalım. Yine aynı şekilde buradaki 4 zincirli kısma 4 tane sık iğne yaparak geçelim. Sıra sonuna kadar sık iğne olarak gelelim. Evet, böyle sık iğne sıramı tamamladım. Şu koltuk altındaki 4 zincirli kısımlara 4'er adet sık iğnelerimi battım. Şimdi artık beyaz rengimi alıyorum. Beyaz rengime geçeceğim ve modelimi kurmaya başlayacağım. Beyaz renkli ipimle şöyle ilmeğimi alıyorum. İplerimi kopartmadan ilerledim. Buradaki ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi dolayarak, bakın burası benim ilk trabzanım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine batarak böyle ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum ve ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan battım. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. Şöyle bir model yaptım. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan. Aynı yere 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden tığıma ipimi dolayarak 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan. Aynı yere 3 tane ikili trabzan.
Bakın şu şekilde 2 zincir, tekrar aynı yere ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar modeli kurmaya devam edelim. Evet, böyle sıramın sonuna kadar geldim. En son bakın burada şu sondan ikinci modelimi yaptıktan sonra dördüncü sık iğnenin tepesine değil de 1 2 3. sık iğnenin tepesine battım. Modeli tam denk getirmek için bunu yaptım. Sonrasında 1 2 sık iğne tepesi atlayıp üçüncünün tepesine böyle bir ikili trabzan yaptım. Sizler de bu şekilde ya fazla atlayıp ya da eksik atlayıp modeli tam denk getirebilirsiniz. Modelimiz denk gelmeyebilir. Bu şekilde 3 zincir çekelim ve geriye dönelim. Geriye döndüğümüzde tığımıza ipimizi dolayarak şuradaki 2 zincirli boşluğa batalım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapalım. Tığımıza ipimizi dolayalım. Buradaki bir sonraki modelin 2 zincirli şu yuvaya batalım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir, tekrar aynı yere batarak bir tane ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Bu modelimizi de bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ikinci sıramın da sonuna bu şekilde geldim bakın. İlk sıramda üçlü trabzanım bu tarafayken ikinci sıramda bakın üçlü trabzanım bu tarafa oldu. Bir sonraki sıramda da ilk sıranın tekrarını yapacağız. Yani bu iki sıranın tekrarı şeklinde modelimiz ilerleyecek. Eğer aynı renkle yapıyorsanız iki sıranın tekrarı şeklinde gidebilirsiniz. Farklı renge geçeceğim ben şimdi. En son modelimi de yaptım. Tığıma ipimi dolayarak buradaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Yani sıramı tamamlamış oldum. Buradaki bu tek trabzanımız kenar trabzanımız olacak. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İplerimi kopartmadan ilerledim. Sonrasında kenar oyası yaparken bu renk geçişlerini kapatmış olacağız. 3 zincirimi çektim. Bu ipimizi biraz gevşek yapalım. Gerdirmesin ön kısmımız. 3 zincirimi çektikten sonra örgümü çevirdim. Şu 2 zincirli kısma 3 tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde modelime devam ediyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Modeli hep 2 zincirli kısma yapıyoruz. Bakın 2 zincirli yuvaya girdim. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı yere bir tane ikili trabzan. Sıramız şu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek. Ben böyle 2 sıra beyaz, 2 sıra bu renkli ipimle 2 sıra beyaz şeklinde her 2 sırada bir renk geçişi yaptım. Böyle ilerleyelim. İstediğimiz boyuta gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, ben yeleğimin sıralarını tamamladım. Şöyle sizlere göstereyim. 2 beyaz, 2 böyle renkli ipimle örerek devam ettim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra modelime uygulamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 defa beyaz rengimle, 1, 2, 3, 4 defa diğer rengimle örmüş oldum. Ve istediğim uzunluğa gelince bakın böyle burada bıraktım. Zaten etek ucu böyle modelli olduğu için oraya herhangi bir işlem yapmadım. Modelim bitince bu şekilde bıraktım. Gerçekten modelimiz çok güzel. Bakın böyle. Sonrasında diğer rengimi alarak bakın bu şekilde sadece ikili trabzan olarak şu kenarını geçtim. Şimdi bu kenarında sizlerle birlikte geçeceğiz. Siz düğmeyi ne tarafa istiyorsanız o tarafa düğme yeri açabilirsiniz ya da bağcık kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu tarafa düğme yeri yapacağım ve bu tarafı sizlerle birlikte yapacağım. Kalan ipim bakın bu kadar.
Beyaz ipimden kalan miktar ise bu kadar. Şimdi kenar oyasını da tamamladıktan sonra sizlere metre cinsinden de uzunluğun ölçülerini vereceğim. Şimdi öncelikle kenar kısmının yapımına geçelim. Böyle bakın, ipimi aldım. Şöyle buradaki kenardaki böyle iplerimizi de kenar oyası yaparken yok ederek ilerleyelim. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Aynı trabzan boşluğuna tekrar battım. İkili trabzan. Bakın, en baştaki trabzan boşluğuna 3 tane yaptım. Diğerlerini hep 2 2 yapacağım. Sıradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Hem de bu kalan ipleri böyle gizleyerek gidiyorum. İkili trabzan. İki tane ikili trabzanı yaptım. Bu tarafa geçiyorum bakın. Buradaki trabzan boşluğuna 1 2 2 tane ikili trabzan. Sonrasında bir diğer trabzan boşluğuna geçiyorum. Kenarlardaki modelimizin trabzan boşlukları var. Şöyle sizlere ayrı olarak da göstereyim. Bakın, şu boşluklara hep ikişer ikili trabzan batarak ilerleyelim. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bakın böyle bir sıra ikili trabzan olarak şöyle etrafını geçtik. Sonrasında eğer sizler yeleğinize bağcık kullanacaksanız burada 2 zincir çekerek ipinizi kesip örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Fakat ben düğme kullanacağım bu sefer. Bu yüzden 2 zincir çekerek geriye dönüyorum. Düğme yerlerimi yapacağım. Bu benim ilk sık iğnem olacak. İkinci trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. Bakın bu şekilde. Düğme yerlerini göz kararı yapacağım. 2 adet düğme kullanacağım. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekelim. 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Bakın, bir düğme yeri yaptım. Yine sık iğne olarak ilerliyorum. İki adet düğme yeri yapacağım ben. Sadece üst kısma, yukarı tarafa, yaka kısmına düğmelerimizi yapacağım. Tamamına düğme de yapabilirsiniz sizler. Şöyle bir bakalım. Bakın, burası ilk düğme yerimiz. İkinciyi de buralara yapalım. Bir, iki, üç zincir çekelim. 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. İkinci düğme yerimizi de yaptık. Model kısmına kadar böyle sık iğne olarak geldim. Bakın şöyle. Düğme yerlerimiz buralar. Burada 2 zincir çekerek ipimi keseceğim. Bu ipimizi de yeleğimizin arka kısmına gizleyelim. Bakın şu şekilde. Siz erkek kız bebekler için bu düğme yerine dikkat ediyorsanız ona göre açabilirsiniz. Ben çok fazla dikkat etmiyorum. O yüzden böyle açtım. Şimdi şöyle düğmelerim var bakın. Bunları kullanacağım. Şöyle düğmemizin geçebileceği şekilde bir delik açmış oldum. Bir tanesini de bakın bu kısma yaptım. Bu şekilde 2 adet düğme kullanacağım.
Dediğim gibi sizler bağcıkta kullanabilirsiniz. Bu şekilde yeleğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Bu yelek modelini hem kız hem erkek bebekleriniz için kullanabilirsiniz. Benim yeleğim renklerden dolayı kız bebekler için oldu. Siz renklerini değiştirerek erkek bebekler için de kullanabilirsiniz. Yeleğim 1 yaştan 2 yaşa kadar olan bebeklerinize uygun olur. Ölçüleri o şekilde. Şimdi ölçü vermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle modellik kısmının boyunu ölçeyim. 20 santim model uygulamışım. Tamamının boyunu ölçeyim yeleğimizin. Şöyle 33 santim uzunluğunda bir yelek örmüş olduk. Şöyle sizler de görün. Etek kısmının boyunu ölçelim. 31 santim genişliğinde örmüş olduk. Yeleğimiz bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Daha büyük küçük yapmak isterseniz eğer roba kısmındaki sayılara 1 ekleyip 2 çıkartıp 2 ekleyip bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şu sıra sayılarını eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde yeleğimizi diğer yaşlara da uygulayabilirsiniz. Modelimiz aynı. Bu şekilde sarmaşık gülleri kız bebek yeleğimizin yapımını tamamlamış olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte öreriz. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle kız çocuklarınıza, bebeklerinize de çok yakışacaktır eminim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.